Hiç farkında olmadan kendi değerinizi sorguladığınız oldu mu? Belki başkalarının sizi nasıl gördüğüne fazlasıyla önem verdiniz ya da küçücük bir hata yüzünden günlerce kendinizi eleştirdiniz. Bazen durup düşünmeden devam ederiz. Ama bu sessiz akışta, farkında olmadan kendimize verdiğimiz zararı görmeyiz. İşte bu noktada Stoacı felsefe, bizi uyandırmak için güçlü bir rehber olabilir. Stoacılara göre, bir insanın kendini tanıması ve değerini anlaması, yaşam yolculuğunun temel taşıdır. Ancak modern hayatın karmaşasında, birçoğumuz dış dünyanın taleplerine öylesine odaklanıyoruz ki, kendi iç sesimizi duymayı unutuyoruz. Başarılarımızı küçümsüyor, hatalarımızı büyütüyor, başkalarının gözünde nasıl göründüğümüze gereğinden fazla önem veriyoruz. Fakat tüm bunlar, bizi gerçekte kim olduğumuzdan uzaklaştırıyor. Bugün, sizlere farkında olmadan, kendinizi değersiz hissetmenize neden olan 13 işareti göstermek istiyorum. Bu işaretler, hayatınızda küçük bir yer kaplıyor gibi görünse de, sizi sürekli aşağı çeken bir zincirin halkalarını oluşturuyor olabilir. Ancak korkmayın, çünkü bu zincirleri kırmak sizin elinizde. Bu işaretlerin her biri, günlük hayatın içinde gizlenmiş durumda. Belki bir arkadaşınızın size karşı kullandığı bir söz, belki de kendi zihninizde yarattığınız eleştiriler. Her birine dikkat etmek, kendinizi daha yakından tanımanıza olanak tanıyacak. Kendinizi tanımadan ve değerinizi fark etmeden gerçekten tatmin dolu bir yaşam sürmek mümkün değil. Ama bunu yapmak için ilk adım kendinizi neden ve nasıl değersiz hissettirdiğinizi anlamaktan geçiyor. Stoacı felsefenin derinliğine indiğimizde bu durumu değiştirmek için bir rehber bulabiliriz. Stoacılar, dış dünyanın koşullarına bağlı bir mutluluk arayışının insanı huzursuzluğa sürüklediğini söyler. Mutluluğunuz, başarılarınız ya da kim olduğunuz yalnızca sizin kontrolünüz altındadır. Başkalarının sözleri ya da davranışları sizin değerinizi belirleyemez. Bunu kabul etmek, özgürleşmenin en büyük adımıdır. Eğer bu işaretlerden birkaçı size tanıdık geliyorsa, endişelenmeyin. Bu, bir uyanış fırsatı olabilir. Bugün, kendinizle yüzleşerek ve Stoacı felsefenin rehberliğinde adımlar atarak bu döngüyü değiştirebilirsiniz. Gelin, şimdi bu işaretleri birlikte keşfedelim ve kendinizi yeniden tanıma yolculuğuna çıkalım. Çünkü bu dünyada kendi değerinizi fark etmeniz kadar önemli çok az şey vardır. 1. Sürekli başkalarından onay beklemek. Bir iş başardığınızda ya da bir karar aldığınızda hemen etrafınızdaki insanlara mı danışıyorsunuz? Onların ne düşündüğü sizin kararınızdan daha mı önemli hale geliyor? Bu alışkanlık, farkında olmadan kendinize olan güveninizi ve değerinizi sorgulamanıza neden olabilir. Başkalarının görüşlerini almak kötü bir şey değildir. Ancak sürekli onay beklemek, kendi kararlarınıza güvenmediğinizi gösterir. Stoacı felsefede, bir insanın değeri, dış dünyanın takdirine ya da eleştirisine bağlı olmamalıdır. Çünkü bu, kontrolünüz dışında olan bir şeydir. Marcus Aurelius'un dediği gibi, başkalarının övgüsü ya da yergisi, yalnızca onların düşüncelerini yansıtır. Senin gerçeğin bu değildir. Hayatın her alanında, başkalarının bakış açısı bir filtre haline gelebilir. Örneğin, bir projede başarılı oldunuz ama çevrenizden alkış gelmedi diye bu başarıyı değersiz mi görüyorsunuz? Ya da yeni bir fikrinizi paylaşmaktan çekiniyor musunuz? Çünkü başkaları beğenmeyebilir diye korkuyorsunuz. İşte bu düşünce yapısı sizin kendi değerinizden şüphe etmenize yol açar. Bir stoacı gibi düşünmek, bu alışkanlıktan kurtulmanın anahtarıdır. Öncelikle kendi değerleriniz ve prensipleriniz üzerine inşa edilmiş bir özgüven geliştirmelisiniz. Başarılarınızı ya da kararlarınızı takdir etmek için dış dünyanın onayını beklemeyin. Kendi iç sesiniz size yetmeli. Çünkü sizin değerinizi en iyi bilen kişi yine sizsiniz. Küçük bir egzersiz deneyebilirsiniz. Bugün bir karar alırken kimseye danışmadan yalnızca kendi değerlendirmenize dayanarak hareket edin. Bu size başlangıçta zor gelebilir ama zamanla içsel bir güç geliştireceksiniz. Unutmayın, kendi değerinizi başkalarının onayına bağladığınız sürece onların kontrolü altındasınız. Ancak kendi kontrolünüzü geri aldığınızda gerçek anlamda özgürleşirsiniz. 2. Hayır diyememek.
Hiç hayır demediğiniz için kendinizi bir şeylere zorlanmış, tükenmiş ya da değersiz hissettiğiniz oldu mu? Birine yardım etmek ya da bir daveti kabul etmek istemiyorsunuz ama yine de hayır diyemiyorsunuz. Çünkü reddetmek sizi suçlu hissettiriyor ya da başkalarının size olan sevgisini kaybetmekten korkuyorsunuz. İşte tam bu noktada farkında olmadan kendinizi değersizleştirme tuzağına düşüyorsunuz. Stoacı felsefe bize şunu öğretir: her zaman herkesin beklentilerini karşılayamazsınız. Çünkü bu sizin kontrolünüzde değildir. Epiktetos'un dediği gibi, kimse sizi istemediğiniz bir şeyi yapmaya zorlayamaz, eğer kendi içsel özgürlüğünüzü korursanız. Ancak hayır diyememek, bu özgürlüğü başkalarına teslim etmektir. Peki neden hayır demek bu kadar zor? Belki reddedilme korkusu, belki de sevilme ihtiyacı. Ama burada bilmeniz gereken şu: hayır demek, başkalarına olan saygısızlık değil, kendinize olan saygıdır. Çünkü kendi sınırlarınızı çizmek, aslında en temel özgüven göstergelerinden biridir. Hayır diyemediğiniz için, hangi durumlarda kendinizi kaybettiğinizi düşünün. Örneğin, iş yerinde fazladan sorumluluk aldınız ve kendi işleriniz aksadı. Ya da bir arkadaşınız sizden sürekli bir şeyler talep ediyor ama onun taleplerine yetişmek için kendi ihtiyaçlarınızı ikinci plana atıyorsunuz. Bu davranışlar sizi hem zihinsel hem de fiziksel olarak yıpratır. Bir stoacı yaklaşımı deneyin. Kendinize şunu sorun: bu talebe evet demek benim prensiplerime uygun mu? Bu karar beni gerçekten mutlu edecek mi? Eğer cevabınız hayır ise bunu açıkça söyleyin. Çünkü hayır demek sizi kendinizle barışık bir hale getirir ve başkalarının gözündeki değerinizin ötesine geçerek kendi değerinizi tanımanıza olanak tanır. Küçük bir egzersizle başlayabilirsiniz. Önümüzdeki hafta istemediğiniz bir talebe kibarca hayır deyin ve bunun sizi nasıl hissettirdiğini gözlemleyin. Unutmayın, hayır diyebilmek, kendi yaşamınızın kontrolünü elinize almanın en önemli adımlarından biridir. 3. Kendinizden sürekli şüphe duymak. Hiç kendinizi başkalarının yapabileceği bir işi yaparken yetersiz hissettiğiniz oldu mu? Herkes size başarılı olduğunuzu söylese bile içten içe ya yeterince iyi değilsem diye düşünüyorsunuzdur. Bu sessiz şüphe başarılarınızı gölgeler ve potansiyelinizi kısıtlar. Farkında olmadan kendi kendinizin en büyük eleştirmeni haline gelirsiniz. Stoacı felsefe, kendimizle ilgili bu şüpheleri anlamamız ve onların bizi esir almasına engel olmamız için güçlü bir rehber sunar. Epiktetos'un dediği gibi, insanlar şeylerin kendilerinden değil, şeyler hakkında düşündükleri şeylerden dolayı rahatsız olurlar. Bu demektir ki, gerçek yetersizlik, düşündüğünüzden değil, ona yüklediğiniz anlamdan kaynaklanır. Peki, bu şüphe nereden geliyor? Belki geçmişte aldığınız olumsuz bir geri bildirim, belki de çocukluğunuzdan kalan bir başarısızlık anısı. Zihniniz bu deneyimleri yeniden yaşatır ve her yeni durumda size aynı hikayeyi anlatır. Yeterince iyi değilsin. Ancak bu hikaye, gerçekliğin değil, korkularınızın bir yansımasıdır. Bir örnek düşünün. Yeni bir projeye başladınız ve her şey yolunda gidiyor. Ama içten içe, ya hata yaparsam, ya yeterince etkileyici olmazsa diye endişeleniyorsunuz. Bu düşünceler, projeyi daha iyi hale getirmek yerine sizi durdurur. Çünkü odak noktanız, başarıdan çok hata yapmamak olur. İşte bu, şüphelerin sizi nasıl zincirlediğinin en açık örneğidir. Stoacı yaklaşımı benimsemek, bu zinciri kırmanın yoludur. Öncelikle, kendi iç eleştirinizle yüzleşin. Şu soruyu sorun: bu şüphelerin kaynağı nedir? Gerçek mi, yoksa yalnızca bir korku mu? Ardından, küçük de olsa bir adım atarak bu şüphelerin yanlış olduğunu kendinize kanıtlayın. Bir pratik öneri: her gün, o gün başardığınız bir şeyi yazın. Küçük bir zafer bile olsa, bu başarıları fark etmek, zihninizdeki yeterince iyi değilim algısını değiştirebilir. Çünkü fark edeceksiniz ki, düşündüğünüzden çok daha güçlüsünüz. Unutmayın, kendinizden şüphe duymak doğaldır. Ama bu şüphelerin sizi tanımlamasına izin vermek bir seçimdir. Bu seçim size ait. Peki, bugün bu zinciri kırmaya var mısınız? 4.
Dış eleştirilere fazla önem vermek. Birisi size olumsuz bir şey söylediğinde, gün boyu o sözleri düşünerek kendinizi sorguluyor musunuz? Belki de bir eleştiri sizi haftalarca rahatsız etti, çünkü doğru olabileceğinden korktunuz. İşte bu durum, dış dünyanın sesini kendi iç sesinizin üzerine çıkardığınızın bir işareti olabilir. Ve farkında olmadan, kendi değerinizi başkalarının bakış açısına teslim etmişsinizdir. Stoacı felsefe, dış eleştiriler karşısında sarsılmadan durabilmenin önemini vurgular. Marcus Aurelius şöyle der: "Başkalarının söylediği şeyler seni rahatsız ediyorsa, bu onların söylediklerinden değil, senin buna verdiğin tepkiden kaynaklanır." Yani eleştirinin sizi etkileyip etkilememesi tamamen sizin kontrolünüzdedir. Ancak modern hayatta eleştiriyi kişisel bir saldırı gibi algılamak çok kolaydır. Sosyal medyada yazdığınız bir yorum ya da iş yerinde yaptığınız bir sunum için olumsuz geri bildirim aldığınızı düşünün. Zihniniz hemen bu durumu analiz etmeye başlar. Ya gerçekten kötü bir iş çıkardıysam, ya insanlar beni ciddiye almıyorsa? Ve bu döngü sizi kendi değerinizden şüphe etmeye iter. Peki, stoacı bir bakış açısıyla bu durumu nasıl değiştirebilirsiniz? İlk adım, eleştiriyi kişisel algılamamaktır. Eleştiri, eleştiren kişinin bakış açısını yansıtır. Sizin kim olduğunuzu değil. İkinci adım, eleştiriyi bir öğrenme fırsatı olarak görmektir. Eğer yapıcıysa, alın ve kendinizi geliştirin. Ama yalnızca zarar vermek için yapılmışsa, bunu reddetme gücünü kendinizde bulun. Bir örnek düşünelim. Bir arkadaşınız sizin bir kararınızı eleştiriyor ve bu sizi rahatsız ediyor. Kendinize şu soruları sorun. Bu eleştiri gerçekten yapıcı mı? Yoksa bu yalnızca o kişinin kendi bakış açısı mı? Eğer yapıcı bir nokta buluyorsanız, bunu geliştirmek için kullanın. Ama eğer yalnızca moral bozucu bir yorumsa, stoacı bir tavırla şunu hatırlayın: bu onun sorunu, benim değil. Küçük bir alıştırma deneyebilirsiniz. Bir eleştiriyle karşılaştığınızda, kendinizi savunmaya geçmeden önce derin bir nefes alın ve şunu sorun: bu eleştiri beni tanımlar mı, yoksa yalnızca bir bakış açısı mı? Bu soruyu sormak, eleştirinin üzerinizdeki etkisini önemli ölçüde azaltabilir. Unutmayın, başkalarının ne söylediği sizin hakkınızdaki gerçekleri değil, onların kendi düşüncelerini yansıtır. Siz kendi değerinizi belirlediğiniz sürece, hiçbir dış ses sizi yerinizden edemez. Peki, bir sonraki eleştiride bu gücü koruyabilir misiniz? 5. Kendi başarılarınızı küçümsemek. Hiç hayatınızdaki büyük ya da küçük başarılarınızı önemsizmiş gibi gösterdiğiniz oldu mu? Bir projeyi başarıyla tamamladınız ya da bir hedefinize ulaştınız. Ancak bunda büyütülecek bir şey yok dediniz mi? Belki de bu davranışı mütevazılık olarak görüyorsunuz. Ama aslında farkında olmadan kendi değerinizi gölgede bırakıyorsunuz. Stoacı felsefeye göre bir insanın kendi başarılarını küçümsemesi kendine karşı bir haksızlıktır. Epiktetos'un şu sözü bu durumu çok iyi özetler: kendi ışığını söndürme. Çünkü başkalarının gölgelerinde kaybolmak istemiyorsan, önce kendi ışığını fark etmelisin. Başarılarınızı küçümsemek, sizin kendi ışığınızı söndürmekten başka bir şey değildir. Neden başarılarınızı küçümsüyorsunuz? Bunun birkaç nedeni olabilir. Belki geçmişte başkalarından yeterince takdir görmediniz ve kendi başarılarınızı görmezden gelmeyi öğrendiniz. Ya da başkalarının kıskanacağını düşündüğünüz için başarılarınızı gizlemek istiyorsunuz. Ancak bu durum sizin öz değer algınızı zayıflatır ve zamanla kendi potansiyelinize olan inancınızı kaybetmenize neden olabilir. Bir örnek düşünün. Üniversiteden dereceyle mezun oldunuz ya da iş yerinizde büyük bir projeyi başarıyla tamamladınız. Ancak bunu kutlamak yerine herkes yapardı, çok da önemli değil diyorsunuz. Peki, bu düşünce sizi nasıl etkiliyor? Öncelikle kendi emeğinizi görmezden gelmek, sizi motive etmek yerine daha fazla çaba göstermekten uzaklaştırır. İkincisi, başkalarının sizi takdir etmesini beklerken kendi başarılarınıza sırtınızı dönersiniz. Stoacı bir yaklaşım benimseyerek bu döngüyü kırabilirsiniz. İlk adım, her başarıyı, ne kadar küçük olursa olsun, fark etmek ve kabul etmektir. Kendinize şunu sorun: bu başarı için ne kadar çaba harcadım? Hangi zorlukları aştım? Bu sorular,
başarılarınızın önemini anlamanıza yardımcı olabilir. Bir pratik öneri. Her günün sonunda bir başarı günlüğü tutun. O gün başardığınız en küçük şeyi bile yazın ve buna değer verin. Belki bir arkadaşınıza destek oldunuz. Belki de gününüzü iyi organize ettiniz. Unutmayın, bu küçük adımlar büyük bir hayatın temel taşlarıdır. Başarılarınızı küçümsemek, sizin potansiyelinizi görmezden gelmenize neden olur. Ama her başarı, bir sonraki adıma atlamanız için bir basamaktır. Şimdi kendi başarılarınızı takdir etmeye başlasanız nasıl olurdu? 6. Sürekli şartlara bağlı mutluluk aramak. Hiç şöyle düşündüğünüz oldu mu? Eğer o terfiyi alırsam mutlu olacağım ya da şu hedefime ulaşınca her şey harika olacak. Hayatınızı sürekli gelecekte gerçekleşecek bir olayın mutluluğuna bağlamak, bugünü fark etmenizi ve tadını çıkarmanızı engeller. İşte bu, farkında olmadan kendinizi değersizleştirmenin bir başka yolu olabilir. Stoacı felsefe, mutluluğun dış koşullara değil, içsel duruma bağlı olduğunu öğretir. Marcus Aurelius'un dediği gibi, mutluluk yalnızca zihninin içinde bulunabilir. Onu dışarıda aramak, kendi gücünü görmezden gelmektir. Mutluluğunuzu bir hedefe ya da olaylara bağladığınızda, kendi içsel huzurunuzu o dış koşullara teslim etmiş olursunuz. Bu durumun hayatınızda nasıl işlediğini bir düşünün. Örneğin, eğer bir ev alırsam, gerçekten huzurlu hissedeceğim. Ya da, eğer o insanla bir ilişkim olursa, her şey harika olacak gibi düşünceler zihninizi meşgul ediyor. Ancak o hedefe ulaştığınızda, kısa süreli bir tatmin duygusundan sonra bir başka hedefe odaklanıyorsunuz. Böylece mutluluğunuz hep bir adım ötenizde kalıyor. Stoacı bir perspektif, bu döngüyü kırmanın yollarını sunar. İlk adım, mutluluğu bugün de bulmayı öğrenmektir. Sahip olduğunuz şeylerin farkına varın ve onlara minnet duyun. İkinci adım, hedefler belirlerken onları mutluluk değil, büyüme ve gelişim için araçlar olarak görmektir. Mutluluğunuz hedeflere değil, bu hedeflere ulaşmak için attığınız adımlara bağlı olmalıdır. Bir egzersiz deneyin. Her gün kendinize şu soruyu sorun. Bugün sahip olduğum şeylerden hangisi beni mutlu ediyor? Bu küçük bir kahve molası olabilir, sevdiklerinizle geçirdiğiniz bir an olabilir ya da sadece nefes alabilmek. Minnettarlık pratiği, mutluluğun dış koşullara bağlı olmadığını size hatırlatacaktır. Unutmayın, mutluluk bir yolculuktur, varılacak bir yer değil. Eğer mutluluğunuzu sürekli gelecekte bir yere bağlarsanız, bugünü kaçırırsınız. Peki, bugün mutluluğunuzu yeniden tanımlamaya ne dersiniz? 7. İnsanların sınırlarını aşmasına izin vermek. Hiç kendinizi sürekli başkalarının isteklerine evet derken buldunuz mu? Belki de birileri sizin zamanınızı, enerjinizi ya da kaynaklarınızı istemeden sömürüyor ve siz farkında olmadan buna izin veriyorsunuz. Bu, sınırlarınızı belirlemediğinizin ve başkalarının sizin üzerinizde kontrol kurmasına izin verdiğinizin bir göstergesidir. Peki, bu durum sizin kendinize olan saygınızı ve değer algınızı nasıl etkiliyor? Stoacı felsefe, sınır koymanın kendine olan saygının temel bir parçası olduğunu öğretir. Epiktetos şöyle der: sadece kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın ve kontrol edemediklerinize izin vermeyin. Sınır koymak, kendi yaşamınızın kontrolünü elinizde tutmakla ilgilidir. Başkalarının sizi hafife almasına izin verdiğinizde, aslında kendi değerinizden ödün veriyorsunuz demektir. Günlük hayatınıza bir bakalım. Örneğin, bir iş arkadaşınız sürekli size kendi işlerini devrediyor ve siz onunla yüzleşmekten çekindiğiniz için bunu kabul ediyorsunuz. Ya da bir arkadaşınız her ihtiyaç duyduğunda sizi arıyor ama sizin ihtiyacınız olduğunda ortalarda yok. Bu durumlar sizi yoruyor, belki de tükenmiş hissettiriyor ama yine de hayır diyemiyorsunuz. İşte bu, sınırlarınızı ihlal etmenin en belirgin işaretlerinden biridir. Stoacı yaklaşımı benimsemek, sınırlarınızı yeniden inşa etmenin yoludur. İlk adım, sınırlarınızın nerede olduğunu anlamaktır. Hangi durumlarda kendinizi rahatsız hissediyorsunuz? Hangi talepler sizin için fazla geliyor? İkinci adım, bu sınırları net bir şekilde ifade etmektir. Başkalarına hayır demek, onların sizi anlamalarını sağlar ve aynı zamanda kendinize olan saygınızı artırır. Bir alıştırma önerisi.
Bugün birisi sizden sizin için uygun olmayan bir şey talep ettiğinde, kibar ama net bir şekilde hayır deyin. Ardından kendinizi nasıl hissettiğinizi gözlemleyin. Unutmayın, sınır koymak başkalarını reddetmek değil, kendinizi korumaktır. Kendi sınırlarınızı belirlemek, aslında başkalarına da size nasıl davranmaları gerektiğini öğretmektir. Kendinize şu soruyu sorun. Bugün sınırlarımı çizerek kendime olan saygımı artırabilir miyim? 8. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak. Hiç çevrenizdeki insanların başarılarına, yaşam tarzlarına ya da yeteneklerine bakıp kendi hayatınızı sorguladığınız oldu mu? Belki bir arkadaşınızın kariyerindeki yükselişi sizi düşündürdü. Belki de sosyal medyada gördüğünüz bir yaşam tarzı sizi kendi hayatınızdan soğuttu. İşte bu karşılaştırmalar, farkında olmadan kendi değer algınızı zayıflatmanın en yaygın yollarından biridir. Stoacı felsefe bu duruma ışık tutar. Epiktetos der ki, kendi yolunuzu yürüyün. Başkalarının yolunda kaybolmak, sizin kendi potansiyelinizi gölgeler. Başkalarını örnek almak faydalı olabilir. Ancak onların yaşam standartlarını kendi ölçünüz haline getirdiğinizde, kendi yolculuğunuzu görmezden gelirsiniz. Bir düşünün, sosyal medyada sürekli başarı hikayeleriyle karşılaşıyorsunuz. Bir arkadaşınızın yeni bir araba aldığını görüyorsunuz. Bir diğeri ise hayalindeki kariyere ulaşmış. Kendinizi onlarla kıyasladığınızda zihniniz size şunu söyleyebilir. Ben neden bu kadar başarılı değilim? Neden daha fazlasını yapamıyorum? Ancak bu düşünceler, başkalarının hayatlarının yalnızca parıltılı bir yüzünü gördüğünüzü unuttuğunuzda güçlenir. Oysa kimse, perde arkasında neler yaşandığını göremez. Stoacılara göre, başkalarını kıyaslama tuzağından çıkmanın yolu, kendi değerlerinize ve yolculuğunuza odaklanmaktır. Herkesin hayatında inişler ve çıkışlar vardır ama bu inişler genellikle görünmezdir. Kendinize şu soruyu sorun. Başkalarının sahip olduklarına odaklanmak yerine kendi hayatımda neler başardım? Bu soru, odağınızı dışarıdan içeriye çevirmenin ilk adımıdır. Bir pratik deneyin. Bugün kendi hayatınızdaki 3 şeyin listesini yapın. Bu, başardığınız bir hedef, geliştirdiğiniz bir yetenek ya da sahip olduğunuz bir ilişki olabilir. Bu liste, başkalarının yolculuğuna bakmaktansa kendi yolculuğunuzu kutlamanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın, herkesin hayatı farklıdır. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak, kendi potansiyelinizi ve başarılarınızı gölgelemenin bir yoludur. Peki, bugün kendi yolculuğunuza odaklanmayı seçebilir misiniz? 9. Kendinizi fazla eleştirmek. Küçük bir hata yaptığınızda kendinizi günlerce suçladığınız oluyor mu? Belki de bir başarısızlık anında neden daha iyisini yapamadım ya da bu benim suçum diyerek kendinize yükleniyorsunuz. İşte bu durum, farkında olmadan kendinize zarar vermenizin en yaygın yollarından biri olabilir. Stoacı felsefe, hataların ve başarısızlıkların insan olmanın doğal bir parçası olduğunu öğretir. Epiktetos şöyle der: kendinizi yargılamayın, hatalar öğrenme fırsatlarıdır. Bir kez hata yapmanız, kim olduğunuzu değil, neler öğrenebileceğinizi gösterir. Ancak sürekli kendinizi eleştirmek, bu fırsatları görmenizi engeller ve kendi değerinizi sorgulamanıza yol açar. Gelin bir senaryo düşünelim. İş yerinde önemli bir sunum yaptınız. Ancak bir noktayı unuttunuz. Sunum genel olarak başarılı geçti. Fakat siz o küçük hataya takılıp kaldınız. Belki haftalarca bunu düşündünüz. Kendinizi yetersiz hissettiniz ve bir dahaki sefere daha da kaygılı bir şekilde hazırlanmak zorunda kaldınız. Ancak gerçek şu ki, o hata sizin yetersizliğinizi değil, insan olduğunuzu gösterir. Stoacı bir yaklaşım benimsemek, bu kendini eleştirme döngüsünü kırabilir. İlk adım, hatalarınızı objektif bir şekilde değerlendirmektir. Olayın ardından kendinize şunu sorun: bu hata bana ne öğretti? Bir dahaki sefere neyi farklı yapabilirim? Bu sorular, hatalarınızı bir yük değil, birer öğrenme aracı olarak görmenize yardımcı olur. Bir pratik öneri: kendinizi eleştirdiğinizde bunu olumlu bir ifadeye dönüştürün. Örneğin, bu konuda yetersizim yerine, bu konuda kendimi geliştirebilirim deyin. Bu küçük değişim, zihinsel yükünüzü hafifletir ve özdeğer algınızı güçlendirir. Unutmayın,
Kendinizi sürekli eleştirmek, hatalarınızı anlamanın ötesine geçer ve sizi yıpratır. Bunun yerine hatalarınızı birer fırsat olarak görerek kendinize olan saygınızı artırabilirsiniz. Peki, bir dahaki sefere hata yaptığınızda kendinizi affetmeyi seçebilir misiniz? 10. Çok fazla sorumluluk almak. Hiç kendinizi başkalarının işlerini üstlenirken ve kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı ederken buldunuz mu? Belki iş yerinde herkesin işine koşuyorsunuz. Evde sürekli başkalarının yükünü omuzluyorsunuz ve kendi önceliklerinizi sürekli ertelemek zorunda kalıyorsunuz. İlk başta yardımseverlik gibi görünen bu davranış, zamanla sizin tükenmenize ve kendi değerinizi sorgulamanıza neden olabilir. Stoacı felsefe, bireyin kendi kontrolü dışındaki şeylerden sorumlu olmaması gerektiğini öğretir. Epiktetos'un şu sözünü hatırlayın. Herkesin yükünü taşımaya çalışırsanız, sonunda kendi yükünüzün altında ezilirsiniz. Çok fazla sorumluluk almak, başkalarının yaşamını kolaylaştırırken sizin yaşamınızı zorlaştırır. Bir örnek üzerinden düşünelim. İş yerinde bir arkadaşınız sürekli kendi projelerini sizin üzerinize yıkıyor. Siz, hayır diyemediğiniz için bu işleri kabul ediyorsunuz. Ancak bu ekstra işler yüzünden kendi görevlerinize odaklanamıyorsunuz ve stres altında hissediyorsunuz. Ya da aile içinde herkesin sorunlarını çözmeye çalışıyorsunuz. Ama kimse sizin ihtiyaçlarınızı sormuyor. Bu durum, yalnızca başkalarını memnun ederken kendinizi ihmal etmenize yol açar. Peki, stoacı bir yaklaşım bu döngüyü nasıl değiştirebilir? İlk adım, sınırlarınızı belirlemektir. Kendinize şu soruları sorun. Bu sorumluluk gerçekten benim mi? Bu işi üstlenmek benim değerlerimle uyumlu mu? İkinci adım, bu sınırları başkalarına açıkça ifade etmektir. Unutmayın, hayır demek sizi bencil yapmaz, kendinize olan saygınızı gösterir. Bir pratik deneyin. Önümüzdeki hafta, üzerinize yük olmaya başlayan bir sorumluluğu kibarca reddedin. Bunun yerine enerjinizi kendi önceliklerinize ve hedeflerinize yönlendirin. Bu, kendinize verdiğiniz değeri artırmanın güçlü bir yoludur. Unutmayın, herkese yardım edemezsiniz ve bu sizin göreviniz değildir. Kendi ihtiyaçlarınıza öncelik vermek, başkalarına olan desteğinizi daha anlamlı hale getirir. Peki, bugün hangi sorumluluğu bırakarak kendinizi hafifletebilirsiniz? 11. Kendinizi tanımamak. Hiç, ben aslında kimim ya da gerçekten ne istiyorum diye düşündünüz mü? Modern hayatın koşuşturması içinde kendi güçlü ve zayıf yönlerinizi, tutkularınızı ve hayallerinizi göz ardı etmek çok kolaydır. Ancak kendinizi tanımamak, farkında olmadan potansiyelinizi sınırlamanıza ve kendi değerinizi tam olarak görememenize neden olabilir. Stoacı felsefe, insanın kendini tanımasını en önemli erdemlerden biri olarak görür. Epiktetos şöyle der: kendini tanımayan bir insan, hayatını başkalarının rehberliğinde yürütür. Bu, başkalarının beklentilerine göre şekillenen bir hayat sürmek anlamına gelir ve sizi kendi gerçekliğinizden uzaklaştırır. Bir düşünün, belki bir işe sahipsiniz ama o iş size ne anlam ifade ediyor? Belki başkalarını memnun etmek için yaşıyorsunuz ama kendi isteklerinizi ve değerlerinizi sorgulamıyorsunuz. Hayatınızın her günü başkalarının çizdiği yolda ilerliyorsunuz. Ama o yolun sizin için doğru olup olmadığını hiç sorgulamıyorsunuz. Stoacı bir bakış açısıyla bu durumu değiştirmek mümkündür. İlk adım, kendinize şu soruları sormaktır. Benim değerlerim neler? Gerçekten neye inanıyorum? Hayattan ne istiyorum? Bu sorular, sizin kendinizi daha derinden anlamanıza yardımcı olabilir. İkinci adım, kendi güçlü ve zayıf yanlarınızı kabul etmektir. Çünkü kendinizi tanımadan potansiyelinizi tam anlamıyla kullanamazsınız. Bir pratik öneri. Her gün birkaç dakika ayırarak hayatınızda sizi en çok mutlu eden ve en çok zorlayan şeylerin bir listesini yapın. Bu liste sizin için neyin önemli olduğunu ve hangi alanlarda kendinizi geliştirmeniz gerektiğini anlamanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın, kendinizi tanımak, hayatınızın kontrolünü elinize almanın ilk adımıdır. Kendi kimliğinizi ve değerlerinizi anlamak, yaşamınızın her alanında sizi daha güçlü ve dengeli bir birey yapacaktır. Peki, bugün kendinizi tanımak için bir adım atabilir misiniz?
12. Kendi değerinizi fırsatlara bağlamak. Hiç şöyle düşündüğünüz oldu mu? Bu işi alırsam kendimi değerli hissedeceğim. Ya da şu başarıyı elde edemezsem yeterince iyi değilim. Hayatta karşılaştığınız fırsatları değerlendirirken onların sizin kim olduğunuzu tanımlamasına izin vermek, farkında olmadan kendi değerinizi şartlara bağlamanız anlamına gelir. Bu, içsel tatmininizi sürekli dışsal koşullara teslim etmek demektir. Stoacı felsefe, insanın kendi değerini dış etkenlerden bağımsız olarak tanımasını öğütler. Marcus Aurelius şöyle der: "Kendi değerini dış dünyadaki başarılar veya başarısızlıklarla ölçme. Seni değerli kılan içindeki prensiplerdir." Bu, sizi siz yapan şeyin sahip olduğunuz fırsatlar değil, onları nasıl değerlendirdiğiniz olduğunu vurgular. Bir örnek düşünelim. Yeni bir iş başvurusunda bulundunuz ve işe alınmayı gerçekten istiyorsunuz. Ancak sonuç istediğiniz gibi olmadı. Bu durumda zihniniz hemen şu düşüncelere yönelebilir: "Demek ki yeterince iyi değilim." ya da "Bu fırsatı kaybettiğim için değerim azaldı." Ancak gerçekte bu durum sizin değerinizi değil, yalnızca bir sürecin sonucunu yansıtır. Stoacı bir yaklaşım benimseyerek bu düşünce döngüsünden çıkabilirsiniz. İlk adım, kendinize şunu hatırlatmaktır: "Değerim bu fırsattan bağımsızdır." İkinci adım, kaybettiğiniz bir fırsatı öğrenme ve büyüme aracı olarak görmektir. Çünkü kaybedilen bir fırsat, yeni bir yolun başlangıcı olabilir. Bir pratik öneri: herhangi bir başarı ya da başarısızlık yaşadığınızda kendinize şu 3 soruyu sorun. Bu deneyim bana ne öğretti? Bir dahaki sefere farklı olarak ne yapabilirim? Bu durum benim değerimi gerçekten belirliyor mu? Bu sorular, olaylara daha objektif bir şekilde bakmanızı sağlayacaktır. Unutmayın, sizin değerinizi belirleyen şey, dış dünyada elde ettiğiniz sonuçlar değil, bu sonuçlara nasıl yaklaştığınızdır. Peki, bugün kendi değerinizi dışsal koşullardan bağımsız olarak tanımlamaya hazır mısınız? 13. Kendinizi ifade etmekten kaçınmak. Hiçbir toplantıda ya da arkadaş ortamında söylemek istediğiniz bir şeyi içinizde tuttuğunuz oldu mu? Belki söylemek istediniz ama ya yanlış bir şey söylersem ya da beni ciddiye almazlarsa diye düşündünüz. Kendinizi ifade etmekten kaçınmak, farkında olmadan kendi değer algınızı zayıflatır ve sizi sessiz bir gözlemciye dönüştürebilir. Stoacı felsefe, bireyin kendi fikirlerini ve inançlarını ifade etmesini bir erdem olarak görür. Epiktetos'un dediği gibi, "Doğru olduğunu bildiğin bir şeyi söylemekten korkma. Çünkü kendini susturmak, kendine olan saygını azaltır." Fikirlerinizi ifade etmemek, hem kendinize hem de çevrenize potansiyelinizi göstermemenize neden olur. Bir örnek düşünelim. Bir iş toplantısında parlak bir fikriniz var, ancak sessiz kalmayı tercih ediyorsunuz. Çünkü ya kimse desteklemezse ya da fikriniz reddedilirse diye endişe ediyorsunuz. Ancak bu davranış sizin kendinize olan güveninizi sarsar ve çevrenizdekilere sessiz kalmayı tercih eden bir insan olduğunuzu düşündürür. Bu, zamanla sizin hem kendi değerinizi görmenizi hem de başkalarının sizi fark etmesini engeller. Stoacı yaklaşım, bu durumu değiştirmek için güçlü bir yol sunar. İlk adım, fikirlerinizi ifade etmekten korkmanın altında yatan sebebi anlamaktır. Bu korkunun çoğunlukla reddedilme veya eleştirilme korkusundan kaynaklandığını fark edeceksiniz. İkinci adım, kendinize şunu hatırlatmaktır: fikirlerimin değerini başkalarının tepkileri belirleyemez. Kendi düşüncelerim benim içsel gücümün bir yansımasıdır. Bir pratik öneri: bugün kendinizi ifade etmekten çekindiğiniz bir durumda küçük bir adım atın. Düşüncenizi basit bir şekilde paylaşın. Başkalarının tepkileri ne olursa olsun, bu ifade özgürlüğü size daha güçlü bir özdeğer duygusu kazandıracaktır. Unutmayın, kendinizi ifade etmek yalnızca başkalarını ikna etmek için değil, kendi değerinizi tanımak ve güçlendirmek için de gereklidir. Peki, bugün sesinizi duyurmayı seçebilir misiniz? Sonuç, kendi değerinizi yeniden keşfedin. Hayat, çoğu zaman farkında bile olmadan kendimizi değersizleştirdiğimiz küçük anlarla doludur. Başkalarının onayını beklemek, hayır diyememek, kendinizi başkalarıyla kıyaslamak ya da başarılarınızı küçümsemek.
Her biri sizi yavaş yavaş içsel gücünüzden uzaklaştırabilir. Ancak bu, değiştirilemez bir kader değil. Stoacı felsefenin rehberliğinde kendi değerinizi yeniden keşfetmek mümkün. Unutmayın, bu işaretler sadece birer farkındalık çağrısıdır. Kendinizi tanımak, sınırlarınızı belirlemek ve değerinizin dış koşullardan bağımsız olduğunu anlamak için bir fırsattır. Çünkü hayatta en önemli şey, kendi iç sesinizi duymak ve onu güçlendirmektir. Sadece başkalarının beklentileriyle hareket ettiğinizde değil, kendi prensiplerinize göre yaşadığınızda gerçek anlamda özgürleşirsiniz. Bugün bu farkındalıkla bir adım atmaya ne dersiniz? Belki bir başarınızı kutlamakla başlayabilirsiniz. Belki de istemediğiniz bir şeye hayır diyerek kendi sınırınızı çizebilirsiniz. Her küçük adım kendinizi tanıma ve değer verme yolunda büyük bir adıma dönüşecektir. Eğer bu yolculukta yalnız olmadığınızı hatırlamak isterseniz, bu kanal sizin için bir rehber olabilir. Burada, Stoacı felsefenin pratiklerini, kendi yaşamınıza uyarlamanın yollarını ve daha tatmin edici bir hayat kurmanın sırlarını bulacaksınız. Abone olarak bu yolculukta bize katılabilirsiniz. Her videoda kendinizi daha güçlü ve dengeli bir şekilde yeniden keşfetmeniz için yanınızdayız. Şimdi size bir soru. Bugün kendi değerinizi fark etmek için hangi adımı atacaksınız? Yorumlarda paylaşarak bu topluluğun bir parçası olun. Kendinizi tanıma yolculuğunda birlikte ilerleyelim. Çünkü siz bu dünyada düşündüğünüzden çok daha değerlisiniz.